Lovers Talks'tan herkese merhaba, ben Günay. Bugün sizlere 2026 yaz sezonunun sakin ama bir o kadar da keyifli animelerinden birisini detaylı şekilde tanıtmak istiyorum. Clickbait başlığımızda yediyseniz afiyet olsun ama konumuzun bununla oldukça ilgisi var. Animeyi en ilginç kılan şeylerden birisi de zaten bu diyebilirim. Animede geçen ve animede yer alan bir ırkın konuştuğu gizemli ve kadim bir dil var ve bu kadim dilin Türkçe veya Türkçeden esinlenmiş olması onu en ilginç kılan şeylerden birisi. Türkçe kelimelerin yanında Ayhan, Senay gibi Türkçe isimlerinde bulunduğu bu animenin adı Ryomin Zeronin Start no Hankyo Ryoshu Sama. Evet, Japonca ismini katlettiysem size İngilizce ismini de söyleyeyim de rahatça bulun animeyi. The Frontier Lord begins with zero subjects. Türkçe'de sıfır nüfusla başlayan sınır lordu gibi çevirirseniz çok rahat bir şekilde anlarsınız. Aslında animenin ismi hikayeyi özetliyor aslında. Anime 3 Temmuz 2026 tarihinde Amazon Prime Video'da aslında bir hafta erken şekilde yayınlanmaya başladı. Fakat Türkiye'den izleyebilmek için Crunchyroll abonesi olmanız gerekiyor. Kısacası Türkiye'de bu animeyi yayınlayan bir yayıncı kuruluş bulunmuyor. Televizyon yayını ise 10 Temmuz 2026 Tokyo MX'te yer aldı. Ve şu ana kadar bu animenin 5 bölümü yayınlandı. 6. bölümü de çok yakında izleyiciyle buluşacak. Animenin kaynağı 2018'den beri yazılan Furu'nun Light Novel serisi. İllüstratörü Kinta. Manga uyarlamasını da Yumbo çiziyor. Seri hem Light Novel hem manga olarak epey yol kat etmiş durumda. Light Novel'ın şu ana kadar 15'ten fazla cildi var ve aslında hikaye yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyor. Peki hikaye deyip duruyorum. Size bu hikayenin ne olduğunu biraz özetleyeyim. Diaz adında bir savaş kahramanı 20 yıl boyunca savaştıktan sonra kral tarafından ödüllendiriliyor. Kendisine de bir toprak bahşediliyor ama toprak diye gittiği yer böyle uçsuz bucaksız kurak bir bozkır. Ne köy var, ne insan var, ne diyecek, böyle boşluğun ortasına böyle tek başına bırakılıyor. Nüfusu da net bir şekilde sıfır görünüyor. Ömrü savaş meydanlarında geçmiş bir adamın da bir anda lord olup sıfırdan yerleşim kurması işte animenin tam olarak dinamiğini buradan yaratıyor. Klasik bir kral kurma, işte domain building diyebileceğiniz bir hikaye anlatma temposu var. Ama bu tür animelerin normal temposundan daha yavaş ve daha sakin bir anlatıma sahip. O yüzden izlerken rahat bir biçimde böyle keyifle, rahat izleyebiliyorsunuz. Büyük politik entrikalar ya da işte sürekli savaş sahneleri bulunmuyor. Daha çok günlük hayat, tarım, işte avcılık, altyapı kurma, bir şekilde genişlemeye çalışma çabaları, bir şekilde orada hayatı yaratma çabaları var. İnsanları da ya da işte nüfusunu da halkını da yavaş yavaş toplaması üzerine kurulu. Diaz'ın bozkırın ortasında ben burada ne yapacağım diye durduğu sırada da karşısına Alna çıkıyor. Alna da bizim ikinci ana karakterimiz ve hikayede bu karşılaşmadan itibaren bütün kaderini, anlatımını değiştirerek devam ediyor. Daha fazla da spoiler vermek istemiyorum bu anime hakkında çünkü ilginç detaylar var. Dediğim gibi de yakalayabileceğiniz pek çok Türkçe kelime, pek çok Türkçe isim, işte toprağı nasıl işlemeleri, göçebe hayat, mesela Alna'nın Türkçe konuşan işte Alna'nın ırkı, göçebe hayatı var. Bir yerde sürekli bulunmuyorlar. Yurt kuruyorlar. Böyle değişik şeyler var. Hem Moğol hem Türk kökenli bir anlatım var diyebilirim ama daha çok Türk. Çünkü kök Türkçe temelli çok fazla şey duyabiliyorsunuz konuştukları zaman. Size kısaca karakterleri tanıtayım. Diaz'la başlayalım. Dev gibi baltasıyla her şeyi doğrayıp biçen eski bir savaşçı. Zekası pek parlak değil. Adam bütün puanı STR'ye yatırmış. Olayları genellikle de basit düşünüyor bu yüzden ama kalbi çok temiz ve oldukça da güçlü bir karakter. Pek çok Japon izleyici onu Superman'in fantastik versiyonu gibi tanımlamış. Hem güçlü hem de aşırı alçak gönüllü. Bu kombinasyon karakteri de izleyiciye sevimli kılıyor diyebiliriz. İlk Türk bacımız, ilk Asena'mız Alna. Diaz'ın karşılaştığı boynuzlu kız. Boynuzlu olduğuna dikkat edin bu arada. Irkının adı Onikin. Alnında tek bir boynuz var ve bu boynuz karşınızdakinin niyetini okuyabiliyor. Yani kalbinin temiz olup olmadığını anlayabiliyor. Niyet okuma falan, bak ilginç şeyler var. İyi niyetliyse mavi, kötü niyetliyse kırmızı parlıyor işte. Bunun yanında yaklaşan tam tanınmayamadığı insanlar veya yaratıklar geliyorsa, bu evrende bu arada yarı insan dediğimiz bir sürü yaratıklar var. Farklı ırklar var ve aynı zamanda da bu arkadaşlarımızın gizlenme büyüleri var. Zaten bu yüzden göçebe hayatta sıfır nüfuslu bir ortamda sanki yaşıyorlarmış ve onları hiç kimse görmemiş bir şekilde davranabiliyorlar. İlk başta Diaz'a oldukça soğuk ve temkinli yaklaşsa da onun gücünü ve dürüstlüğünü görünce hayran kalıyor ve yavaşça yumuşamaya başlıyor. 12'liler aslında bu topraklarda da demin de bahsettiğim gibi gizlemli yaşayan yarı insan bir halk. Daha önce de Diaz'ın bulunduğu krallıkla da savaşmışlar ve bozkırı kaybetmişler. Demin aslında dediğim gibi hani Türkçe isim ve kulağa Türkçe gelen
şeyler konuşuyorlar bunlar demiştim ama hani light novel'ı yazanlar veya işte bunun yapımcıları bunun doğrudan Türkçe olduğundan bahsetmiyorlar. Genellikle Japon light novellerinde işte gizemli yabancı isimler falan kullanıldığında bu sefer Türkçe'ye denk gelmiş gibi görünüyor ama konuştukları dili yakalarsanız belki bu teorimizi zamanla doğrularlar, bilemiyorum. Diğer önemli karakterler arasında da Dias'ın eski arkadaşı, savaş arkadaşı Klaus, orman halkından ikizler işte Sena ile Ayhan demiştik, onlar var. Komşu Lord Eldan var, o da yakın zamanda tanıştık kendisiyle. Ve 12'in kabilesinin de yaşlı reisi Mol var. Tabi bir sürü böyle giriş yapan pek çok karakter görüyoruz ama ana olarak bu insanlar hikayenin şu ana kadar etrafında gördüğümüz isimler. Peki anime hakkında ne düşünüyoruz? Bu tür yavaş tempolu Frontier Domain Building hikayelerini sevenler için oldukça keyifli diyebilirim. Dias'ın saf, işte alnının yavaş yavaş yumuşama hikayesi, onların aralarındaki ilişki, insanların birer birer köye katılması, onların köye katılma hikayeleri hoş bir ritim katıyor. İlginç de bir anlatım yaratıyor bu sayede. Light novel okuyanlar genelde seriyi çok övüyor. Hani incelemede de şöyle dermişler. Çok keyifli bir yazım, eğlenceli bir dünya yaratma ve sağlam bir gelişim hikayesi var bunda demişti. Dias'ın her şeyi yanlış yorumlaması ve olayların onun gözünden anlatılması da çok başarılı bir şekilde eklenmiş. Hani iç ısıtan, sakin bir fantezi, günlük hayat olarak tanımlıyor eleştirenler. Ama diziyi olumsuz eleştirenler de var. Bazı izleyiciler temposunun fazla yavaş olduğunu, ahlaki olarak çok siyah beyazda kaldığını ve derinlik eksikliği bulunduğunu söylüyor. Ben buna katılmıyorum. Bence gelişen bir hikayede hani hemen bir derinlik, hemen bir işte ahlaki düzen, hemen bir şey yaratamazsınız. Sonuçta bir dünya yaratıyor. Yarattığı dünyanın önce bir halkı olması lazım ki halkın işte ahlaki temelleri, bilmem neleri yaratması, işte kendi toplumunu yaratması gerekiyor. O yüzden bunu izlemeye başlayanlar ve okuyanlar ilk okuduğu anda bence bunu yanlış yorumlamış diye düşünüyorum. Aksiyon bekleyenler için ilk bölümler yavaş gelebilir. Aralarda küçük küçük aksiyon sahneleri var ama hani bu dizi daha çok sakin bir hayat dizisi. Hani genel olarak rahat izlenebilir, kalbi temiz bir anime kategorisinde duruyor. Büyük bir başyapıt değil belki ama yaz sezonunda dinlendirici, sakin bir seçenek olarak kullanabilirsiniz. Özellikle hani bu bol bol anime geldiği şu dönemde çok fazla aksiyon, çok fazla böyle kafa yoran şey var. Bu biraz daha sizi sakinleştirip böyle kenarda kahvenizde sizi rahatlatacak bir şey olarak durabilir. Özetlemek gerekirse hani yavaş tempolu, sıfırdan köy kurma, demi-humanlarla da birlikte yaşama ve hafif komedi seven biriyseniz bu anime sizin için hani biçilmiş bir kaftan. Yüksek tempolu bir hikaye arıyorsanız biraz sıkılabilirsiniz. Ben şahsen Dias'ın saflığı ve Alna'nın boynuzlu ama net kişiliği sayesinde keyifli izliyorum. Bu ikisinin aralarında ilişki ve yarattıkları köy ve onun uğruna çektikleri çile diyelim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu animeyi izlediniz mi? İzlediyseniz Alna'nın ırkı, Dias'ın lordluk macerası hakkında neler düşünüyorsunuz? Peki sizce Alna'nın ırkı yani 12'ler Türkçe mi konuşuyor? Hani benim kulağıma Türkçe gibi geliyor, isimler de zaten Türkçe. Belki öyle olmasını istiyorumdur, bilmiyorum. Bu konuda yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Sohbeti sizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğeni bırakmayı ve abonelikten de belki bize destek olmak isterseniz çok seviniriz. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.